Merhaba Renkli Sen takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün size bu içerikte bomba gibi 2 tane mobil fotoğrafçılıkla ilgili aplikasyondan bahsedeceğim. Gerçekten hayat kurtaran bir program. Ama lütfen şunun altını çiziyorum. Daha böyle kişisel kullanım için geçerli olan bir program bu. Örneğin mesela influencer'sınızdır. Böyle günlük çektiğiniz kıyafetlerin arka planını silmeniz gerekiyordur falan. Öyle şeyler de kullanabilirsiniz. Ya da yahut mesela hikayelerinizde, sosyal medya paylaşımlarınızda böyle renk dokunuşlar, küçük dokunuşlar, renkli farklı şeyler yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Web 2 programında en büyük özelliği, zaten şu an bu videoyu onun için çekiyorum. Sadece tek bir dokunuşla, sadece tek bir tuşla komple arka plandan sizin vücudunuzu ayırıyor. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Photoshop gibi bir performans beklemeyin. Çünkü biliyorsunuz bu tarz böyle fotoğraf editleme programlarında milim milim santimetrik santimetrik işaretlemeler yaparak araçlarla arka planı kaldırıyorsunuz. Bu program kendi içindeki algoritmadan yola çıkarak yapay zekasıyla çıt diye bir dokunuşta siliyor. Nadiren de olsa bazen bu kenarlarda falan pürüzler vesaire olabiliyor. Ama %95 ikisi de başarılı. Şimdi neden bu videoda ben size 2 tane programdan bahsedeceğim? İkisi de arka plan silme programı. Fakat bir tanesinde arka planı sildikten sonra kendi üzerinizde, kendi fotoğrafınızda böyle küçük dokunuşlarda kontrast, işte aydınlık verme, efendime söyleyeyim filtre gibi bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu da arkaya koyacak olduğunuz yeni bir arka planda, yani istediğiniz arka planda sizin fotoğrafınızın daha çok matchleşmesini sağlıyor. Daha doğal, daha gerçekçi durmasını sağlıyor. Fakat diğer programda da böyle adjustment ayarları falan yok ama onda da gayet böyle retro, tatlı, farklı efektler var. İşte ateş efektleri var, ne bileyim farklı farklı arkaya konulabilecek böyle renkli retro grafikler var ve bu sayede fotoğraflarınıza böyle tatlı, küçük, minik, sempatik dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Haydi lafı daha fazla uzatmadan 2 programımı hemen anlatmaya geçiyorum. Programlardan bir tanesi PixCut. Gördüğünüz gibi programı Play Store'dan indirdikten sonra içine giriyorsunuz. Ve burada Cut'tan kesmek istediğiniz fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Böyle bir pembe işaret veriyor. Buradan ayarını yapabiliyorsunuz silginizin. Örneğin mesela farklı bir yeri daha boyamak istiyorsanız Paint'e basıp burayı da içeri alabiliyorsunuz alanın. Buradan geri yapıyorsunuz. Zaten genelde düzgün seçiyor bu program. Sonra bir code dedikten sonra gördüğünüz gibi kesiyor. Bu programın sevdiğim özelliği içinde böyle bir takım hazır efektlerin olması. Bazıları çok güzel. Bazıları çok fake duruyor. Böyle oynayabilirsiniz. Değişik değişik. Mesela buradan bunu kaydedelim. Evet, buradan böyle ateşler falan var. Bakabilirsiniz böyle nasıl olduğunu. Mesela Nature'da doğayla ilgili şeyler var. Fon seçebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi ben kendi klasörlerimden bu fonu seçtim. Kendiniz istediğiniz bir fonu da seçip fotoğrafınızla o şekilde arka plan yapmanız mümkün. Tek dokunuşla gördüğünüz gibi arka planı kaldırıyor. Diğer uygulamada PixCut Photo Editor. Yine programın içine girip fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Alt tıklayarak seçtiğiniz fotoğrafı gene tek tuşla saniyeler içerisinde arka planı siliyor. Tabi bazen çok yaklaştırdığınızda böyle ufak tefek sorunlar olabiliyor kenarlarda, detaylarda. Bunda da gördüğünüz gibi farklı arka planlar var. Bunda sevdiğim özellik bu programda diğer programa nazaran. Şöyle göstereyim. Buradan filtrelere gidip kestiğiniz fotoğrafın kendisiyle oynayabiliyorsunuz. Hani koyacağınız arka fona nazaran ışık ayarlamaları yapabiliyorsunuz ve aynı şekilde Shadows'tan gölgeyi vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Böyle renkler koyabiliyorsunuz.
Bunda da böyle bir özellik var. Buradan bakın kontrastını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde açıklık. Mesela hadi gelin buna da şey seçelim. Arka fon seçelim. Mesela böyle bir şey seçtik diyelim. Şimdi ne yapalım mesela? Buradan kontrast ayarını yapalım fotoğrafımızın. Yani bu da tek tuşla siliniyor. Diğer fotoğrafa nazaran sadece bunda dediğim gibi işte opacity'dir, kontrast ayardır falan. Burada da öyle şeyler var. Shadows kalsın. Filtrelere bakalım neler var. Sanki bunun ışığı fena olmadı. Ne diyorsunuz? Şöyle döndürelim sanki kabağa oturuyormuş gibi. Evet, saçma bir fotoğraf oldu ama Halloween'ın şerefine Cadılar Bayramı için biliyorsunuz ki 31 Ekim Cadılar Bayramı. Ben de o konsepte bir şeyler hazırlayayım istedim. Şöyle yaparsak sanki tam oturmuşum gibi olacak. Evet. Hatta biraz daha beni büyütelim. Heh. Bir tık daha belki açarsak fotoğrafı. Evet. Buradan da yukarıdan save diyorsunuz. Kaydetti. Tekrar arka plan, bu sefer bunu denemek istedim. Böyle döndürebiliyorsunuz da fotoğrafınızı. Aslında diğer programı ben daha çok kullanıyorum. Ama tabii bunlar mobil fotoğrafta hani böyle anlık şeyler için. Yani tabii ki de Photoshop derim. Çünkü milim milim orada ayar yapıyorsunuz. Bunlar daha böyle eğlenceli fotoğraflarım olsun, vakit geçsin. Orada burada sosyal medyada paylaşayım. Ha, şeyler de kullanabilirim bunu bu arada. Ben genellikle kullanıyorum. Diyelim ki influencer'sınız mesela. Üzerinizdeki kıyafetlerin şeyini çekmek için de kullanabilirsiniz. Sarı ışık mı verseydim acaba ya? Bir saniye. Shadows'a sarı deneyeceğim. Sanki daha cici olur gibime geliyor. Tekrar döndürün. Aynen. Evet. Bu da mesela böyle olsun. Şuradan da birazcık Brights'dan açalım fotoğrafı. Ay çok kontrast oldu. Evet, yukarıdan save diyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz ve daha fazla böyle içerikler gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.